Eğitim Senden hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere kanal ismi oluştururken nelere dikkat etmeliyiz? Bugün bundan bahsedeceğim arkadaşlar. Bu videoyu baştan sona izlemenizi tavsiye ederim. Dilerseniz videomuza geçelim. Şimdi arkadaşlar öncelikle kendimden başlayayım ben. Ben neden kanalımın ismini Eğitim Sen yaptım? Arkadaşlar bugün eğitim 7 yaşındaki çocuktan tutun da 70 yaşındaki adama kadar sorabilirsiniz. Eğitimin ne olduğunu biliyorlar. Neden? Artık akıllara kazanmış bir kavram. Peki Eğitim Sen, bu sen ne alaka diyeceksiniz. Onu da açıklayayım arkadaşlar. Birisine bir hitamda bulunurken sen bu sen misin, şu sen misin gibisinden zaten bu kavramı günlük hayatta kullanıyoruz, doğru mudur? Eğitimi de günlük hayatta kullanıyoruz. Bundan dolayı arkadaşlar ben Eğitim Sen'i bu şekilde kurdum. Dikkat ederseniz burada sadece kavramlar değil, uzunluğu da yani öyle bir uzun kanal ismi de değil arkadaşlar. Neden uzun değil? Neden böyle bir kanal ismi tercih ettim? Onu açıklayayım sizlere. Bu rakiplerimde olduğu gibi arkadaşlar YouTuber eğitimleri olabilirdi. Bu web eğitim de olabilirdi. Bu benzer bir kanal olabilirdi yani. Şimdi ben YouTube ile alakalı eğitim veriyorum değil mi? Bu konuyla alakalı bir kanal ismi olabilirdi. Ama burada ben kendi markamın potansiyelini düşürürdüm o zaman arkadaşlar. Şimdi nasıl diyeceksiniz? Şimdi örnek vereceğim. YouTube eğitimleri yazdığım zaman ben sadece kendimi YouTube'la kısıtlamış olurum. İzleyiciler bunu bu şekilde algılar. Şimdi mesela siz kendiniz İngilizce eğitimi yazdığınız zaman ben orada çıkıyorum değil mi? YouTuber eğitimleri diye. Halbuki ki benim kanalımın içinde YouTube'un dışında İngilizce eğitimleri de var. Ama bizim kanal ismimizden anlıyorlar ki ya bu kanal YouTube kanalıyla alakalı bir kanal. Bunu geçelim diyor değil mi? Bu şekilde mantıklı bir şekilde düşünebiliriz arkadaşlar. Mesela ben bugün YouTube'la alakalı eğitim verebilirim. Yarın bir bakmışsınız İngilizce ile alakalı bir eğitim verebilirim. O yüzden marka hesabı kurduğumuz zaman gerçekten ismine dikkat edin. Bakın bu marka hesabı arkadaşlar. Bu bir şahıs hesabı değil. Benim şahsi bir hesabım değil. Yani şahsi hesabım değil derken yani şahsi bir kanal ismim değil bu benim. Markam sadece. Şimdi arkadaşlar birkaç örnek vereyim sizlere. Bu örneklerden az çok anlayacaksınız. Şimdi arkadaşlar buradan YouTube'a giriyoruz. Şimdi arkadaşlar buradan YouTube'un ana sayfasına geldiğimiz zaman evet arkadaşlar şu anda YouTube'un ana sayfasına geldik. Dikkat ederseniz ana sayfada bize Babala TV'nin bir videosunu önerdi. 5 saat 15 dakikalık bir video. Sağ tarafta Deli mi ne önerdi. Görüyorsunuz zaten arkadaşlar. Sol tarafta arkadaşlar bu kısımda Muhlis Akkoca önerdi. O da aynı şekilde benim gibi YouTube videoları çekiyor. Eğitim kanalı kendisi. Şimdi arkadaşlar burada demek istediğim ne? Dikkat ederseniz arkadaşlar burada mark olmuş hesaplar öneriliyor. Peki neden arkadaşlar? Benim gibi sizin gibi birçok kişi bu markaları takip ediyor. Bu markaların videolarını tüketiyorlar ve bu izleme potansiyelini yükseltiyor. İzlenme ortalamasını yükseltiyor. Ve bu kanallar abone olmasa dahil belli bir kitleye öneriliyor. O yüzden arkadaşlar marka hesabı kurarken olabildiğince basit ve anlaşılabilir bir marka hesabı kuralım arkadaşlar. Şimdi sizlere Babala TV'den örnek vereceğim. Hatta kanala bir girelim arkadaşlar. Şu anda Babala TV'deyiz arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi. Arkadaşlar dikkat ederseniz burada Babala TV kanalın ismi. Marka ismi yani. Babala TV neden böyle bir kısa isim tercih etmiş sizce? Arkadaşlar bakın burada baba birçok kişinin kullandığı kavram. Birçok kişinin kullanmış olduğu bir cümle. TV de zaten bugün TV dediğiniz zaman arkadaşlar ya TV'yi bugün bilmeyen yok arkadaşlar gerçekten. Neden Babala TV olarak koymuşlar bu kanalın ismini? Dediğim gibi kısa ve net. Daha önceden zaten insanların bildiği bir kavram. Bu yüzden akılda kalıcı olabiliyor. Nasıl derseniz arkadaşlar net ve bilinir bir kavram arkadaşlar. Mesela siz bir kafeye gittiğiniz zaman arkadaşlarınızla bu kanalı önerirken arkadaşınıza 2 saat bunu düşünmek zorunda değilsiniz arkadaşlar. Çünkü arkadaşlar zaten bu sizin arkadaşlar hafızanıza kazınan bir isim. O yüzden hatırlamasanız bile çok yakın bir kavram arkadaşlar. Babadan yani bunu hemen aklınıza getirebilirsiniz. Şimdi size bir örnek daha vereceğim arkadaşlar. Bunu da Deli Mine üzerinden vereceğim. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar şu anda Deli Mine'nin kanalına geldik. Peki arkadaşlar Deli Mine zamanında bu ismini nereden buldu? Arkadaşlar bakın birisi absürt bir hareket yaptığında, birisi saçma sapan bir hareket yaptığında dikkat ederseniz bunlara genelde Türk insanı deli mi ne der, manyak mı der vesaire gibi. Az çok siz demek istediğimi anladınız. Deli mi ne de bu söylemiş olduğum stratejiyi zaten önceden kullanan bir kişi. O yüzden bu şekilde başarılı bir kanal. O yüzden başarılı bir marka haline gelmiş bir kanal. Demek istediğimi umarım bu 3 kanaldan örnek vererek size anlatabilmişimdir. Bu arada Deli mi neyi de çok seven birisiyim. Gerçekten Abdü abi ve ekibini çok seven birisiyim. Yasir abi olsun vesaire. Onlara da buradan başarılar dilerim. Başarılarının devamını dilerim. Şimdi diyeceksiniz ki arkadaşlar ben kendi ismimi kullanmak istiyorum. Peki ben ne yapabilirim?
Ona da şöyle cevap vereyim arkadaşlar. Dikkat ederseniz arkadaşlar burada Ali Muhsin Atam'ın kanalına girdim. Onu da gerçekten çok seven birisiyim ben. Sevdiğim kanallarda örnek veriyorum ama biraz ayrımcılık yapmış gibi oluyorum ama affedin. Şimdi arkadaşlar siz kendi isminizi kullanacaksınız değil mi? Bu arada arkadaşlar ben sizin kendi isminizi kullanmanızı tavsiye etmem. Günümüzde bunu marka haline getirmek çok zor arkadaşlar. Ben illaki kullanacağım derseniz arkadaşlar burada örnek verecek olursam burada Ali Muhsin Atam yazıyor değil mi? Burada arkadaşlar Ali Atam yazsa yine yeterli arkadaşlar. Bu tabii eski bir kanal. Eski olduğu için yani tutma potansiyeli bayağı bir yüksekti o zamanlar. O zamanlardan beri tuttu arkadaşlar. Mesela siz şu anda bu kadar uzun bir isim koyduğunuz zaman gerçekten akılda kalıcılığı gerçekten azalır arkadaşlar. Dikkat ederseniz arkadaşlar burada uzun isimleri tavsiye etmiyorum. Neden? Dediğim gibi arkadaşlar insanlar unutabilir, karıştırabilir, hatırlamayabilir. O yüzden net ve bilinir bir kavram olursa sizin için daha iyi arkadaşlar. Mesela arkadaşlar burada Ali Muhsin Atam, neden burada Ali Atam olsun diyorum. Şimdi arkadaşlar burada bu kanal yeni kurulmuş olsaydı eğer, size bu kanalın eskilerini de gösterdim. Şimdi bu kanal yeni kurulmuş olsaydı gerçekten tutması zordu. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar burada Ali Muhsin Atam 6 yıl önce başlayan bir kanal. Yani bu kanal yeni bir kanal değil. 6 yıl önce zaten yani YouTube'da günümüzde olduğu kadar zorluk yoktu. Bir yerlere gelmek daha kolaydı. O yüzden arkadaşlar demek istediğim kendi isminizi kullanmayın derim. Bir başka örnek vereyim arkadaşlar sizlere. Yeni bir isim bu. Şimdi bana diyeceksiniz ki biraz önce gösterdiğin kanal 6 yıldan belli burada. Bu kişi 1-2 senedir piyasada. Neden bu kişi daha hızlı büyüdü arkadaşlar? Onu da söyleyeyim sizlere. Semih Varol kısa bir isim. Akılda kalıcı bir isim. Bunda bir problem yok arkadaşlar. Peki nasıl başarılı oldu diyeceksiniz arkadaşlar. Semih Varol YouTube'dan önce zaten TikTok'ta belli bir kitleye ulaşmış birisiydi. O kitleyi aldı arkadaşlar. Buradan YouTube'a yönlendirdi ve dikey video atmaya başladı. Hatta sizlere en son attığı videoyu da göstereyim arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar her bir saatte neredeyse bu adam video paylaşıyor. Bunun büyümesi, o seviyeye gelmesi normal. Ama bunun şöyle bir yan etkisi var arkadaşlar. Yani olumsuz tarafı var. Bu kişi shorts paylaştığı için kendi videoları shorts kadar abone ve beğeni toplamaz arkadaşlar. Nasıl derseniz onu da sizlere göstereyim arkadaşlar. Dikkat ederseniz arkadaşlar burada uzun videoları var. Uzun dediğimde yani bunlar gerçekten uzun video değil benim için. Çünkü biz birçok kişiyi görüyoruz. Ünlü YouTuber'ları 15-20 dakika çekiyor ve milyon izlenen arkadaşlarım var. Milyon izlenen çevrem var yani. Oradan biliyorum. Bakın burada 10 dakikalık ortalama 10 dakikalık video çekiyor. 27.000, 50.000. Burada en fazla 57.000 görüyorum ben şu anda. Bir de aşağı gelelim arkadaşlar. Burada da arkadaşlar 5 milyon ama bu normal. Çünkü bu 2,5 dakika hatta 3 dakikalık bir albüm var arkadaşlar. O yüzden bu normal. Bu gayet normal. Burada arkadaşlar bir yıl önce atmış 2,5 milyon izlenmiş. Burada arkadaşlar 1,8 milyon izlenmiş bir yıl önce. Yani demek istediğim arkadaşlar gerçekten bu aboneye gelmek çok basit. Nasıl çok basit derseniz kendi kitleniz varsa, mevcut kitleniz varsa Instagram'da olabilir, Twitch'te olabilir veya TikTok'ta olabilir. Bu hiç fark etmez. Eğer halihazırda bir kitleniz varsa buradan yönlendirme yaparak arkadaşlar bu seviyelere gelebilirsiniz. Kısa ve net isimlerle yalnız bakın burada. Kısa ve net isimlerle, akılda kalıcı kavramlarla. Lütfen kanal oluşturmadan önce akılda kalıcı bir kavram bulun. Mesela bunu size gerçek hayattan verebilirim. Bugün A101 deyince herkes biliyor değil mi? A101'in ne olduğunu herkes biliyor. BİM deyince herkes biliyor arkadaşlar. Peki BİM arkadaşlar neden 3 harfli? Neden böyle uzun bir harfi yok? Arkadaşlar burada markalar strateji oynuyor. Nasıl strateji oynuyor derseniz isimli arkadaşlar hafızaları kazanmak için kısa ve net oluyorlar. Farklı bir örnek daha vereyim arkadaşlar gerçek hayattan. Bugün Man ne derseniz arkadaşlar onu da söyleyeyim. Sizlere bilenler zaten var. Tır markası kendisi. Bugün arkadaşlar Man bile yani bunu seneler önce uygulanan bir şirket. Ayrıca bu şirket arkadaşlar öyle YouTube gibi değil arkadaşlar. Yani YouTube'da bulunan içerik üreticiler gibi değil. Gerçekten arkadaşlar bu marka dünyaca bilinen bir marka. Peki bu marka seneler önce neden böyle Man ismini kullanmış arkadaşlar? 3 harfli ve net akılda kalıcı olsun diye. Bu bir stratejik adımdır arkadaşlar. Gerçekten bu bir stratejik adımdır. Dikkat ederseniz haber kanalları ATV olsun. Burada söylüyorum ama problem değil. ATV olsun, TRT olsun. Neden böyle başarılı şirketler arkadaşlar kısa ve net isime sahip? Biraz önce de dediğim gibi akılda kalıcı olmak için. Evet arkadaşlar son vermiş olduğum örneği de zaten izlediniz, duydunuz. Lütfen marka hesabı oluşturun arkadaşlar. Gerçekten dediğim gibi eğer kurmak istiyorsanız 3 tane platformda en az bulunmanız gerekli. Bu da gerçekten çok zor. Evet arkadaşlar başınızı ağrıttım biliyorum ama gerçekten bu önemli bir konuydu. Sizlere faydam olsun diye bunu sizlere bildirmek istedim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.